Merhaba arkadaşlar, örgü atölyeme hoş geldiniz. Şimdi size bu cici yakanın yapılışını anlatacağım. Çocuklar için uygun olan bu yakanın zincir sayısı arttırılarak yetişkinler için de yapılabilir. Kazak, hırka ve yeleklerin üzerinde kullanılabilir. Yakayı Gazal Baby Cotton ile ördüm. Numarası 3445. 165 metre uzunluğunda 50 gram bir ip ve 3,5 numara tığla ördüm. Şimdi yakayı örmeye başlayalım. Yakanın sadece zincirini 2 kat iple öreceğim. Bunun için yumağın dışındaki iple içinden çıkardığım ipi kullanacağım. ...61 tane zincir çekiyorum. Çok fazla sıkmadan. ...61 tane zinciri tamamladıktan sonra... ...tek ipi kesiyorum. Buradan çıkarıyorum kestiğim ipi. Diğer iple devam ediyorum. Bir zincir çekiyorum. İpin olduğu zincirin içine değil, yanındaki zincirin içine girerek yalancı sık iğne örüyorum. Zincirin sonuna kadar yalancı sık iğne örmeye devam ediyorum. Sıranın sonunda 61 tane yalancı sık iğne oldu. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Bir delik atlayarak ikinci deliğe giriyorum. İkili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı deliğe girerek bir tane daha ikili trabzan örüyorum. Zincir çekmeden bir delik atlıyorum. İkinci deliğe giriyorum. İkili trabzan örüyorum. Yine zincir çekmeden bir delik atlıyorum. İkinci deliğe giriyorum. İkili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı deliğe tekrar ikili trabzan örüyorum. Zincir çekmeden bir delik atlayarak ikinci deliğe ikili trabzan örüyorum. Yine zincir çekmiyorum. Bir delik atlıyorum. İkinci deliğe ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı deliğe ikili trabzan örüyorum. Sıranın sonuna kadar bir V şeklinde trabzanları örüyorum. Bir tek örüyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Aynı işlemleri yaparak sıranın sonuna kadar ördüm. Yine zincir çekmeden köşeye girerek
ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Alt sırada oluşturduğum V'nin içine girerek 2 tane ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere girerek 2 tane daha ikili trabzan örüyorum. Zincir çekmeden bir alt sırada ördüğüm trabzanın üzerine yine trabzan örüyorum. Zincir çekmeden burada oluşturduğum V'nin içine girerek 2 tane ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan örüyorum. Zincir çekmeden alt sıradaki trabzanın üzerine trabzan örüyorum. Sıranın sonuna kadar devam ediyorum. Üçüncü sıranın da sonuna geldim. Yine son olarak zincir çekmeden köşeye giriyorum ve ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Şimdi buradaki boşluğun içine girerek 3 tane ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içine yine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Alt sıradaki tek trabzanın üzerine girerek trabzan örüyorum. Yine boşluğun içine girerek 3 tane ikili trabzan örüyorum. İki zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içine yine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Zincir çekmeden bir alt sıradaki ikili trabzanın üzerine trabzan örüyorum. Zincir çekmiyorum. Bir sonraki boşluğa girerek yine 3 tane ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan daha örüyorum. Dördüncü sıranın sonunda yine zincir çekmeden köşeye girerek ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum.
Dönüyorum. Yine ilk boşluğa girerek 4 tane ikili trabzan örüyorum. Bu son sırada boşluk için bir tane zincir çekiyorum. Yine aynı yere girerek 4 tane ikili trabzan örüyorum. Zincir çekmeden bir alt sıradaki trabzanın üzerine ikili trabzan örüyorum. Zincir çekmiyorum. Bir sonraki boşluğun içine giriyorum. 4 tane ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğa 4 tane daha ikili trabzan örüyorum. Zincir çekmeden alt sıradaki trabzanın üzerine girerek ikili trabzan örüyorum. Bu sırada da sıranın sonuna kadar aynı işlemleri yaparak devam ediyorum. Yakanın son sırasını da tamamladıktan sonra bir bağcığını yaptım. Şimdi size diğer bağcığın nasıl yapılacağını anlatacağım. 130 cm uzunluğundaki ipi ikiye katladım. Yakanın buradan köşesinden giriyorum. İpi geçiriyorum. İki ucundan ters tarafa doğru büküyorum. Biraz büktükten sonra ipi ikiye katlıyorum. Ucuna düğüm yapıyorum. Bağcığı da bu şekilde tamamladım. Yakanın bu bölümüne kurdele geçireceğim. Bunun için 45 cm uzunluğunda kurdele kestim. Şimdi buradan köşeden giriyorum. Şuradan aradan giriyorum. 2 tane yalancı sık iğne atlayarak ilerliyorum. 2 tane altta, 2 tane üstte olacak şekilde devam ediyorum. Bu kurdeleleri de böyle altına daha sonra dikeceğim. Evet arkadaşlar, yakayı bitirdim. Umarım güzel bir paylaşım olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.